Şeker bağımlılığı irade eksikliği veya zayıflık değildir. Beynin ödül sistemini, hormonları ve metabolizmayı hedef alan biyokimyasal bir olgudur. Şeker ve işlenmiş karbonhidrat tüketiminin altında karmaşık mekanizmalar vardır ancak bu döngüden kurtulabilmek mümkündür. Keto ile sürdürülebilir sağlıklı yaşam tekniklerinde bu hafta şeker döngüsüne nasıl son verebileceğimizi konuşuyoruz. Abone olduysanız hemen şimdi başlıyoruz. Beyin şekerle çalışır. Vücudun şekere ihtiyacı var. Ben yıllardır yiyorum bir şey olmadı diyenlere şimdiden afiyet olsun. Bu bölüm şeker tüketiminin sağlık üzerindeki negatif etkilerinin farkında olan ve bu döngüye bir son vermek isteyenlere yöneliktir. Konuya genel hatlarıyla bir bakalım önce. Şeker beyindeki ödül sistemini aktive ederek güçlü keyif ve tekrar tüketme isteğiyle ilişkili sinir yollarını harekete geçirir ve dopamin salınımını artırır. Bu durum zamanla daha fazla tüketim eğilimine ve ara verildiğinde hissedilen huzursuzluğa neden olabilir. Bilinçli tat algısı, bağırsaktan beyne giden bilinçaltı sinyaller ve hücrelerin glikozu metabolize etme şekli olmak üzere 3 paralel yolla bağımlılık döngüsü artar. Şekerin aşırı tüketimi insülin direnci, tip 2 diyabet, obezite ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı gibi metabolik semptomların ana nedenidir. Ayrıca birçok nörolojik sorunlara yol açar ve organlarda mikrovasküler hasara neden olarak kronik enflamasyonun temelini atar. Bağımlılıktan kurtulma sorunun kabulüyle başlar ve rafine şekerler ile işlenmiş karbonhidratların beslenmeden çıkarılmasını gerektirir. Başarı, protein ve sağlıklı yağlardan zengin, dengeli bir beslenme planına bağlıdır. Ayrıca yeterli uyku, stres yönetimi ve düzenli egzersiz süreci güçlendirir. Şimdi detaylara geçelim. Şekerin ne olduğuna ve sistemsel olarak ne tarz bir etki yarattığına bakalım. Keza arka tarafta çalışan metabolizmaya hakim olmak şekere karşı kontrolde elimizi güçlendirecektir. Şeker bağımlılığı doğası ve mekanizmaları bakımından tatlı yeme isteğinin ötesinde çok daha fazlasıdır. Beynin kimyasını, metabolik yolları ve davranışsal alışkanlıkları derinden etkileyen karmaşık bir biyolojik durumdur. Şeker terimi genellikle sofra şekerini çağrıştırsa da biyolojik etki açısından çok daha geniş bir karbonhidrat sınıfını kapsar. En yaygın bilinen şeker türü glikoz, monosakkarit, vücudun temel enerji kaynaklarından biridir. Fruktoz, meyve şekeri, laktoz, süt şekeri, sakkaroz, sükroz ise halk arasında sofra şekeri olarak bilinen glikoz ve fruktozun birleşiminden oluşan bir disakkarittir. Maltoz ve dekstroz gibi diğer şeker türleri ise genellikle mısır ve tahıllardan elde edilir. Bunlara ek olarak yüksek fruktozlu mısır şurubu da yaygın olarak kullanılan bir şeker formudur. Tüm bu maddeler şeker çeşitleridir. Ambalajlı gıdaların etiketlerinde şekeri gizlemek amacıyla çoğu zaman tüketicilerin aşina olmadığı bu ve benzer farklı isimler kullanılabilir. Elbette bunların tamamına hakim olamayabiliriz ancak en azından şunu bilelim. Dikkatinizi çektiyse kelimelerin çoğunun sonu oz ile bitiyor. O ve Z. Paketli gıdanın içindekiler kısmında direkt şeker kelimesi yazmıyorsa ancak sonu oz ile biten kelime görüyorsanız o paketin içinde şeker vardır. Bununla birlikte şeker denilince akla kristalize şeker gelse de yediğimiz karbonhidrat ve nişastalarında vücutta glikoz olarak işlendiğini unutmayalım. Karbonhidrat eşittir şeker, şeker eşittir karbonhidrat. Ekmek, pirinç, makarna, patates ve mısır gibi nişastalı gıdalar vücutta glikoza dönüşür. Vücut için 2 dilim tam buğday ekmeği yemek ile 4 veya 5 çay kaşığı şeker yemek arasında metabolik olarak çok az fark vardır. Bu nedenle cips, kraker veya ekmek gibi tuzlu ve işlenmiş karbonhidratları olan bağımlılık da aslında bir şeker bağımlılığıdır. Parantez içinde glutensiz ürünlerin neredeyse tamamı bu nişastalardan içerir. Şekerin cazibesi sadece bilinçli olarak alınan tattan ibaret değildir. Tatlı tüketiminin ardında 3 paralel süreç vardır. Birincisi bilinçli tat algısı, ağız ve beyin yolu. Dil ve damaktaki tatlı reseptörleri beyne anında sinyaller göndererek dopamin salınımını tetikler ve daha fazla tatlı yiyecek arayışına yönlendirir. İkincisi bilinçaltı sindirim sonrası etki, bağırsak beyin yolu.
Nöropod hücreleri bağırsakta bulunan ve beyinle bağırsak arasındaki iletişimi doğrudan sağlayan özel hücrelerdir. Glikoz varlığını tadından bağımsız olarak algılarlar. Bu hücreler vagus siniri aracılığıyla beyne sinyaller göndererek dopamin salınımını daha da artırır ve şekerli gıdalara olan tercihi pekiştirir. Vagus siniri vücudumuzdaki en uzun ve en önemli sinirlerden biridir. Beyin sapından çıkar, boyun, göğüs ve karın bölgesine kadar uzanır. Tüm bu mekanizma aslında bir yiyeceğin tadı tatlı olmasa bile neden daha fazla yeme isteği oluşturduğunu açıklıyor. Örneğin gizli şeker içeren tuzlu krakerler gibi. Üçüncüsü metabolik pekiştirme, hücre beyin yolu. Nöronların glikozu enerji olarak kullanma süreci de bir geri bildirim döngüsü oluşturur. Glikozun nöronlar tarafından kullanılması beynin bu yakıt kaynağını aramasını daha da teşvik eder. Bu beynin hayatta kalmak için temel yakıtını güvence altına alma mekanizmasıdır. Özetle sistemde ne varsa vücut onunla çalışır. Ketojenik beslenmede sistemde ağırlıklı yağ ve keton olduğu için beyin birincil yakıt kaynağı olarak yaklaşık %70-80 oranda ketonları kullanır. Kalan kısmı yine glikozdan temin eder ancak biz sağlıklı karbonhidrat seviyelerimizi 30 gram civarında tuttuğumuz için vücut glikoneogenez sistemiyle glikoz üretir ve beyne yakıt gönderir. Bu sistemi 8. bölümde detaylarıyla anlatmıştım. Beynimiz bizim yaşantımızın sürekliliğini kendi inisiyatifimize yani dışarıdan şeker yiyip yemememize bırakmaz. Şeker tüketimi bize ne yapıyor peki? Aşırı şeker tüketimi modern toplumlarda görülen kronik hastalıkların salgınının arkasındaki en önemli itici güçlerden biridir ve vücuttaki hemen hemen her organı etkiler. Metabolik sendrom ve kronik hastalıklar karbonhidrat bağımlılığı metabolik esneklik kaybına sebep olur. Şöyle ki yüksek karbonhidratlı bir beslenme şekli bahsettiğimiz üzere vücudu sürekli olarak karbonhidratları birincil yakıt kaynağı olarak kullanmaya zorlar. Acil durum yakıtı döngüsünde karbonhidratlar kan şekerini hızla yükselttiği için vücut tarafından öncelikli olarak yakılması gereken bir acil durum yakıtı olarak görülür. Bu durum vücudun sürdürülebilir ve ana yakıt kaynağı olan yağı yakma yeteneğini köreltir. Şeker veya karbonhidrat alımı kesildiğinde geçici yaşanan enerji düşüşü vücut yağ yakma yollarını aktive edinceye kadar yaşanabilir. Bu esnada tatlı krizleri, yorgunluk, sinirlilik hali ve benzeri durumlar görülebilir. Bu semptomlar genellikle düşük kan şekeri olarak yanlış yorumlanır ve daha fazla şeker tüketimiyle geçici olarak giderilir. Bu da bağımlılık döngüsünü devam ettirir. Halbuki o eşik bir aşılsa döngü kırılacak. İnsülin direnci ve tip 2 diyabet, tüketilen besinin ardından kanda artan glikoz miktarını temizlemek için pankreas insülin hormonu salgılar. Sık sık ve sürekli şeker tüketimi sistemin insüline karşı dirençli hale gelmesine neden olur. Yani insülin kandan temizleyerek aldığı glikoz fazlalığını hücrelere aktaramamaya başlar. Bu noktada pankreas oluşan direnci kırmak için daha da fazla insülin üretir. Neticede zamanla bu sistem çöker ve tip 2 diyabet gelişir. Gün sonunda kişi dışarıdan iğne ile insülin almak zorunda kalır. İnsülin direnci günümüzde görülen hemen hemen her kronik metabolik hastalıkların temelinde yatar. Bu durum özellikle karın bölgesinde yağlanmaya ve obeziteye yol açar. Vücudu yağlandıran makrolar şeker ve karbonhidratlardır. Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerin aşırı fruktoz yüküyle başa çıkamaması karaciğerde yağ birikmesine neden olur. Bu durum zamanla siroz gibi daha ciddi karaciğer hastalıklarına kadar ilerleyebilir. Fruktozun sistemde işlenmesi sadece karaciğerin sorumluluğundadır. Fruktozun meyve şekerinin neden sadece karaciğerde işlenebildiğini ve niçin ketoda meyve tüketmediğimizi 19. bölümde tüm detaylarıyla anlatmıştım. Ketojenik beslenmiyorsanız ve ara sıra meyve yiyorsanız yoğun zarar vermeyebilir. Ancak dengeli, ayarında tüketim her zaman önemlidir. Kalp sağlığı, şeker arterlerde iltihaplanmaya neden olur.
kolesterol profillerini olumsuz etkiler, özellikle küçük yoğun LDL partiküllerini artırır, kan basıncını yükseltir ve pıhtılaşma riskini artırır. Bu faktörlerin tümü kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde artırır. LDL ve kolesterol konusuyla ilgili tüm detayları da 12. bölümde bulabilirsiniz. Nörolojik ve bilişsel etkiler, şekere nörolojik perspektiften bakarsak bağımlılık yapıcı gücü beynin ilkel ödül sistemi üzerindeki derin etkisinden kaynaklanır. Bu sistem yemek, sosyalleşmek, üreme gibi hayatta kalma davranışlarını pekiştirmek için tasarlanmıştır. Şekerli bir gıda tüketildiğinde beyindeki tat reseptörleri ödül mekanizmasını harekete geçiren sinyaller gönderir. Bu özellikle beynin zevk merkezlerinde dopamin adı verilen nörotransmitterin salınımına neden olur. Nörotransmitter sinir hücrelerinin nöronların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan kimyasal bir ileticidir. Dopamin salınımı bunu tekrar yapmalı mıyım sorusuna güçlü bir evet yanıtı oluşturur. Dopamin beyinde motivasyon, haz, öğrenme ve hareket kontrolü gibi işlevlerde rol oynayan çok önemli bir nörotransmitterdir. Şeker beyinde güçlü bir ödül tepkisi oluşturabilir. Araştırmalar şekerin beynin keyif ve motivasyonla ilişkili bölgelerini bazı güçlü uyarıcı maddelerin etkilediği yollarla benzer biçimde harekete geçirdiğini göstermektedir. Şeker beyin hücrelerindeki özel reseptörlerle etkileşime girerek yoğun bir haz hissi yaratabilir. Uzmanlar bu etkinin bazı güçlü uyarıcı maddelere kıyasla bile daha güçlü bir tekrar tüketme eğilimi oluşturabileceğini belirtmektedir. Bu bahsettiğimiz keyif hissi şekerin beyindeki opiat denilen reseptörlere bağlanması sonucunda oluşur. Opiat terimi tarihsel olarak afyon bitkisinden elde edilen doğal bileşenleri tanımlamak için kullanılır. Bu maddeler beyindeki belirli reseptörlere bağlanarak ağrı algısını azaltır ve rahatlama hissi sağlar. Bu gruba örnek olarak tıp alanında ağrı kesici olarak kullanılan morfin gösterilebilir. Kronik şeker tüketimi dopamin reseptörlerinin sayısının azalmasına neden olur. Bu da aynı zevk hissini elde etmek için giderek daha fazla şekere ihtiyaç duyulması anlamına gelir. Yani ilk gün tükettiğinizde zevk aldığınız şeker miktarı bir süre sonra sizi tatmin etmemeye başlar. Dopamin sistemleri zevk ve acı dengesi üzerine kuruludur. Şeker tüketimiyle dopaminde yaşanan her yükselişi sonrasında bir düşüş ve acı, yoksunluk ve arzu hislerini kontrol eden sinir devrelerinin aktivasyonunda bir artış takip eder. Bu durum daha fazla şeker tüketme döngüsünü körükler. Ne kadar çok tüketirseniz o kadar çok yoksunluk, arkasından her defasında daha fazla tüketim gelir. Kan şekerindeki ani yükselişler ve düşüşler beyne giden enerji akışını istikrarsızlaştırır. Bu durum beyin sisine, konsantrasyon güçlüğüne ve hafıza sorunlarına yol açabilir. Yüksek kan şekeri nöronlar için toksiktir. Aşırı şeker tüketimi beyin onarımı yani nöronların büyümesi ve öğrenme için kritik olan BDNF seviyelerini düşürür. Bu durum ise bilişsel işlevlerin zayıflamasına katkıda bulunur. Sistematik hasar ve enflamasyon tarafına bakalım. Yüksek kan şekeri şeker moleküllerinin proteinlere yapışmasına neden olan ileri glikasyon son ürünleri AGE adı verilen zararlı bileşikler oluşturur. Bu yapışkan moleküller dokulara zarar verir, iltihaplanmayı artırır ve yaşlanma sürecini hızlandırır. AGE ile ilgili Instagram'da bir karusel yapmıştım. Bakmak isteyenler için linkini açıklamalara bırakıyorum. Yüksek kan şekeri kılcal damar diye adlandırılan vücuttaki en küçük kan damarlarına zarar verir. Bu durum en çok şu organları etkiler. En başta gözler. Diyabetik retinopiye yol açar. Körlüğün önde gelen nedenidir. Benim var bir tanıdığım yaklaşık 60'lı yaşlarda tam da bu sebeple kör oldu. Şimdi ise 80'lerinde. 20 senedir karanlıkta yaşıyor. Yani ben yarım neyse de bedelini öderim derken iyi düşünmek lazım belki de. Başka böbrekler, böbrek yetmezliği örneğin önde gelen nedenidir. Sinirler, ellerde ve ayaklarda uyuşma, ağrı, his kaybı ve benzeri durumlara yol açabiliyor. Kronik enflamasyon tarafında ise şeker vücutta kronik düşük dereceli bir iltihaplanma durumunu tetikliyor. Bu iltihaplanma kalp hastalığından artrite, kanserden otoimmün hastalıklara kadar birçok kronik hastalığın
temelini oluşturabiliyor. Diğer fizyolojik sonuçlar özellikle çocuklarda diş çürüklerindeki sebep desem çağrışım yapacağına eminim. Şeker ağızdaki zararlı bakterileri besleyerek asit üretimine ve diş çürüklerine yol açar. Ayrıca plak oluşumunu artırarak diş eti hastalıklarına zemin hazırlar. Zayıflamış bağışıklık sistemi, cilt sorunları, gut hastalığı, kötü uyku kalitesine kadar geniş etki alanıyla birçok noktada zarar verir. Gelelim şimdi şu bağımlılık kelimesine. Bağımlı mıyız, nasıl bileceğiz? Burası önemli çünkü kendi durumumuzu kabul etmek iyileşme yolundaki ilk ve en önemli adımdır. Çünkü belirli davranış kalıpları ve fiziksel yoksunluk belirtileriyle kendini gösteren bir eylemdir. Kişinin kendisine sorması gereken sorulara bakacağız şimdi. Eğer 3 veya daha fazlasına evet yanıtı veriyorsanız şekerle sorunlu bir ilişkiniz olabilir. Birincisi saklama. Hiç tatlı, cips veya diğer karbonhidratlı yiyecekleri birinden sakladınız mı? Veya bunları yediğiniz halde yemediğinizi söylediniz mi? İkincisi pazarlık. Kendinizle eğer bu işi bitirirsem bir paket bisküvi yiyebilirim gibi ödül anlaşmaları yapıyor musunuz? O paketi, tatlıyı kendinize ödül olarak mı tanımlıyorsunuz? Üçüncüsü aşırı zaman, para harcama. Bu tür yiyecekleri satın almak veya yemek için planladığınızdan daha fazla zaman veya para harcadığınız oldu mu? Örnek, durup dururken akşamın bir saatinde evde keyif yaparken kalkıp baklavacıya gittiniz mi mesela? Veya pastaneden herhangi bir tatlı aldınız mı? Dördüncüsü azaltma isteği. Hiç tatlı, cips veya ekmek tüketimini azaltma ihtiyacı hissettiniz mi? Yediniz, rahatsız etti, yemeseydim daha iyiydi dediniz mi? Beşincisi dış göz. Bir arkadaşınız veya aile üyeniz hiç şeker veya karbonhidratlarla ilgili bir sorununuz olabileceğini söyledi mi size? Altıncısı hayal etme. Sevdiğiniz karbonhidratlı yiyecekler hakkında düşünüyor veya plan yapıyor musunuz? Şu kafe tiramisu'yu çok güzel yapıyor. Mesela bu hafta uğrayayım da bir yiyeyim veya hafta sonu olsun da bir kek yapayım gibi. Yedincisi duygusal tüketim. Stresli bir günün ardından veyahut da bir tartışma sonrası kendinizi yatıştırmak için tatlılara veya işlenmiş karbonhidratlara yöneliyor musunuz? Benim sorularım şimdilik bu kadar, cevaplar sizde. Yaso tamam ben bırakmak istiyorum diyenler için ilgili bölüme geldik şimdi. Şeker bağımlılığını kırmak çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Bu sadece beslenme değişikliklerini değil, aynı zamanda zihniyet, davranış ve yaşam tarzı ayarlamalarını da kapsar. Zihniyet ve hazırlık önemli. Sorunu kabul edin ve kendinize bunu söyleyin. Kendinizle yüzleşin yani. Bunu yapmamız sorun üzerinde güç kazanmamıza yardımcı olabilir. Hedef olsun mutlaka ama ilk başlarda uzun süreli değil. Örneğin 30 gün şeker yemeyeceğim değil. 2 gün şeker yemeyeceğim. Geçti mi o 2 gün sonra 4 gün şeker yemeyeceğim gibi. Yemeden durabildiğinizi kendinize ispatlamış olacaksınız bu kısa sürelerle. Hedef tek olsun, aynı esnada başka alışkanlıkları bırakma veya yeni bir egzersiz programına başlama gibi marjinal değişiklikler olmasın hayatınızda. Konumuz şeker. Kanalın ilk bölümlerinde bahsetmiştim. Mutfaktan başlayın, keza ofis, araba, çevrenizi temizleyin, ambalajlı ürünler tutmayın elinizin altında. Bir başka konu bizim toplumda en çok yaşanan şeylerden biri, kendi yapamadığı için yapan kişinin de yapmasını istemeyen ve mani olmaya çalışanlar. Bir tane ye ya bir şey olmaz diyenler. Size bunu yapmamalarını lütfen onlara açıkça söyleyin. Aman ayıp olmasın diyerek şu dakikaya kadar saydığımız zararları göz ardı etmeyin. Keza karar vermiş ve başlamışsınız. Sağlık söz konusuysa ayıbı olmaz bu işin. Israr konusuyla ilgili ben şöyle yapıyorum, tavsiye ederim, işe yarıyor. Baktım vazgeçmiyor karşı taraf, tamam bir tane alayım diyorum. Alıyorum, tabağıma koyuyorum, niye yemedin diyor, fazla geldi diyorum. Peki bu süreçte sistemimize destek olacak yiyecekler neler? Kilit noktalardan biri aşerme tatlı krizleri. Nedenini hatırlayalım önce. Yeterli, doyurucu ve besleyici gıdalardan oluşan öğün yemezsek genelde yaşanabiliyor. Neydi bu bahsettiğimiz gıdalar? Yağlı ve protein içeren besinler. Bağırsak floranızdaki iyi ve kötü bakteri sayısı dengeye oturuncaya kadar olabiliyor bu durum. Unutmayalım ki o tatlıyı isteyen bağırsaktaki kötü bakteri sayısının fazla olması. Ne kadar aç kalırlarsa o kadar kısa sürede yerlerini iyi bakterilere bırakarak sistemde barınamazlar ve canınız tatlı çekmez. Özetle yenilen öğün sonrası canınız tatlı çekiyorsa
yanlış şeyler yemişsinizdir. Kaçınılması gereken ve tüketilmesi gerekenleri ayırdım. Burada kimseye şunu ye, bunu ye demiyorum elbette. Keza ben diyetisyen veyahut da doktor değilim. Bunları sadece sistemin işleyişi bakımından içerik mahiyetinde gösteriyorum. Yendiğinde sistemi zorlayanlar ve sisteme destek olanlar. Zihin olarak hazırız, kabul ve karar evresini geçtik, besinlerimizi ve hayatımızı organize ettik. Bununla birlikte yeni başladık, canımız tatlı çekti. Ne yapacağız? Çok basit, %70 ve üzeri bitter çikolata veya dilimize bir parça tuz koymak, bir miktar yağ ağzımıza atmak veya kaymak, avokado da işe yarayabiliyor. Su tüketimi özellikle ketojenik beslenmede ilk başlarda kullandığımız etkili yöntemlerden. Hatta o canınızın tatlı çektiği esnada diş fırçalamanın bile etkili olduğunu söyleyenler var. Bahsettik ki hani ağız yoluyla tat konusu, nane aroması yalancı bir tatlı tatmini oluşturabiliyor deniliyor, denemesi bedava. Dopaminden bahsettik o kadar. Dopaminin salgılanması için hayvan sevmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek, konuşmak, bir hobiyle meşgul olmak, egzersiz, en basiti ev işiyle oyalanmak bile o anlık kriz durumlarını atlatmada destek. Kan şekeri dalgalanmalarını yönetme taktiklerine bakalım. Tüketilen şekerli besinin içeriği doğrultusunda kan şekeri hızlı çıkar, hızlı düşer. Biz şekeri çıkardık yediğimiz besinlerle dalgalanmayı daha sakin seviyelerde tutmak istiyoruz. İçeriklerine de hakimiz, daha başka ne yapabiliriz süreci destekleyecek? Yemek sıralaması önemli. Yediğiniz öğünde yeşillik, salata yani lif içerikli ürünlerden başlayarak sonrasında sebze, protein ve yağ olarak tüketilmeli. Peki neden? Çünkü lif bağırsaklarda bir bariyer oluşturarak karbonhidratların emilimini yavaşlatır ve kan şekeri artışını %75'e kadar azaltabilir. Daha yavaş yükseltir yani. Sirke kullanımı dokunmuyorsa yemek öncesi bir yemek kaşığı sirke yiyeceklerin glikoza parçalanmasını yavaşlatarak kan şekeri artışını dengelemede katkı sağlayabiliyor. Veya salatanıza sos olarak kullanıyorsanız zaten yeşillikten başladık yemeğe, bu da bir yöntem olabilir. Yemek sonrası hareket, yemekten sonra 10 dakikalık bir yürüyüş bile yediğiniz öğündeki glikozu enerji olarak kullanmasına yardımcı olur. Bölümü toparlayacak olursak şeker, karbonhidrat tüketimi bir bağımlılık olmakla birlikte bırakabilmesi mümkündür. Altını çiziyorum, beyin düşük maliyetle çalışmak ister. Ben yapamam, ben yapamıyorum gibi söylemler işine gelir. Bir başkası yapabilmişse siz de yaparsınız. Zihninizin size oyun oynamasına müsaade etmeyin lütfen. Unutmayın, patron sizsiniz. Şekeri hayatımızdan çıkarmak resmen kurtulduğumuz bir köleliktir. Tüm konuştuğumuz olumsuz etkilerden olabildiğince korunmamızın yanında kilo vermekte cabası olacaktır. Gözünüzde büyütmeden kabul, karar, küçük hedeflerle başlama, doğru besinlerle ilerleme ile sistemimiz temizleniyor. Oldu da süreci bozdunuz. Sevdiğiniz bir tatlıyı veya bir tabak makarna yediniz. Böyle bir durum olursa da lütfen kendinizi suçlamayın. Niye yediniz? Onun sebebini kendinize sorun. Besinsel olarak ihtiyaç mıydı gerçekten, yoksa duygusal açlık mı yaşadınız? Sonra kaldığınız yerden devam edin. Ve şunu unutmayın, amacımız mükemmel olmak değil, tutarlı olmak. 9 senedir ketojenik besleniyorum. Kaç kere bozuldu seyahatlerde, anlatıyorum işte bölümlerde. Ama döner dönmez devam ettim. En fazla 1-2 hafta aralar oldu. Bunu kastediyorum. Her zaman sürdürülebilir, sağlıklı yaşam tekniklerinde kalmak, kurduğumuz sistemi hayatımızın geneline yaymak önemli bir nokta. Sizlere şekeri bırakmaya karar verdiğiniz, aynı zamanda hiç işlenmiş karbonhidrat ve şeker tüketmediğiniz güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.